Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Size ufak bir tüyo verebileceğim kadar bir parça kaldı önümde. Çünkü çok seri vaziyette yediğim şahane bir tatlı yaptım. Birincisi, adına mozaik pasta diyoruz, bayılıyoruz. Ama o bildiğiniz ağır mozaik pastalardan değil. Yoğurtla yapacağız, çilekle yapacağız, balla yapacağız. Hepsi bu kadar. Üzerinde hiçbir kafede göremeyeceğiniz tarzda muhteşem hızlı bir süslemeyle bu kadar ucuza, bu kadar pratik yapılmış bir şeyin ne kadar güzel, ne kadar havalı olabileceğini de anlatacağım. Hepsi bu videonun içerisinde. Ben söylemeden pastamı yiyeceğim. Sizler de muhteşem bir video izleyeceksiniz. Yine abone olmayı unutmayın. Bak şunun kıvamına bir bak. Muhteşem. Bu tarifi yapması inanılmaz pratik. Lütfen gözünüzü kırpmayın bile çünkü o kadar hızlı yapacağım ki fark edemeyeceksiniz. Çileklerimin yarısını püre yapacağım öncesinde. Şimdi bu karışıma süzme yoğurdumu da ekliyorum. Bir su bardağı dolusu süzme yoğurdum var. Yaklaşık 5 yemek kaşığı diye düşünebilirsiniz tepeleme. Bir paket toz vanilim var içeriye. Balım var. Yaklaşık 4 yemek kaşığı, şöyle yarısını buraya alalım. Öncesinde bunları yine blenderdan geçirelim. Evet, temel karışımımız hazır. Erimiş tereyağım var. Bunu en sona bıraktım. Şimdi onu da ekliyorum içerisine. Soğuk haliyle 2 yemek kaşığı. Erimiş haliyle biraz daha fazla eder tabii. Hepsi bu kadar. İşin zor kısmı bitti. Tamamdır burası. Şimdi bunun şekeri birazcık az. Ama bisküviyle beraber dengeleniyor. Derseniz ki şefim ben daha şekerli seviyorum diye bu aşamada içerisine 2 yemek kaşığı pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. Ben bir kontrol edeceğim. Bence tamamdır. Bal bu işi karşılıyor. Çünkü neden? Ben bunu hafif yapmak istiyorum. Birazdan zaten üzerine beyaz çikolata falan da koyacağım. Çaktırmayın. Yani ben arttırırım bunun şekerini. İçerisinde çilek parçası da olsun istiyorum ama bir bıçak almam lazım. Çileklerinizi ufak ufak doğrayın. Büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Kalan balı doğradığımız çileklerin üzerine aktarıyoruz ki çileklerden güzel bir şekerlik tat daha gelsin. Balı buraya ekledim. Neden? Çünkü çilekler de içerisinde o şekeri çekebilsinler istiyorum. Çünkü çilekler güzel bir ekşilik var. Tatlılığı birazcık daha arttırmak için balı içerisine çektiriyoruz. 4-5 tane çilek yeterli olur. Buradaki miktarı siz ayarlayabilirsiniz. Ben bisküvisi az, çileği bol seviyorum. Ben bunun içerisine şeftali koyarım, rengini turuncu yaparım diyorsan ona da ben karışmam. Şeftalisi de şahane olur bu arada. Çileklerimiz balla güzelce marine oldu. Hatta bakın şöyle güzel suyu da çıkmaya başladı. Biraz sulanabilirler. Bunları süslemekte kullanacağız sonra bisküvileri kırıyoruz. Bisküvilerin hepsini eklemeden önce çileği de ekleyip bir kıvamına bakmak istiyorum. Karıştıracağım öncesinde. Güzelce karıştılar. Daha fazla bisküvi eklemeye gerek yok. Toplamda bir paket bisküvi ekledim içerisine. 1,5 ayarlamıştım ama 1 yetti. İçerisine stres serdiğim dikdörtgen bir kalıbım var ama sizler dilerseniz bunu yuvarlak cam kasede de yapabilirsiniz. Şekle şükle çok takılmayın. Önemli olan lezzet. Bunu bastıracağız. Öncesinde spatula ile güzelce düzlüyoruz, bastıralım hafifçe ama böyle çok da sert bastırmayın, bir taraftan pörtlemesin. Sonra şimdi stres sereceğim üzerine, yine elimle hafifçe bastıracağım. Sonra derin dondurucuya. En az 4 saat. Biraz bekleyeceğiz. Sonrasında çıkartıp tadına bakarız. Tam 4 saatin sonunda mozaik pastamız hazır. Şimdi üzeri için beyaz çikolata. Benmari ya da mikrodalgada eritebilirsiniz. Sıcakken içerisine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve hemen karıştırıyorum. Pürüzsüz güzel kıvamlı beyaz çikolatamız oldu. Beyaz çikolatanızı mikrodalgada eritiyorsanız bir anda koyup sadece erimeye bırakmayın çünkü yanacaktır.
10 saniyede bir çıkartıp karıştırırsanız pürüzsüz bir hal alır. Zaten benmari de gözünüzün önünde olduğu için hiç problem olmayacaktır. Hangisini kullanıyorsanız. Bu bizim kenarda beklesin. Şimdi kutuyu açalım. Alaaddin lambası sistemiyle elleriniz benim gibi sıcaksa böyle yapabilirsiniz. Değilse hafif böyle bir sıcak bir havluyla da bu işi yapabilirsiniz. Üstünü çıkartalım. Şöyle ters çevirdik. Rengi muhteşem değil mi ya? Dikkatli olun, etrafta streç parçası kalmış olmasın. Şimdi bir dilim keselim. Bıçağınız büyükse bu işi daha kolay halledersiniz. Bıçağı yerleştirin, karşı ucuna elinizi koyun ve gücünüzü aşağı doğru düz verin. İşte bu kadar basit. Şunun içine bakar mısınız? Ben çileklerimi alıp geliyorum. Çikolatamıza bakalım. Ara ara karıştırıyoruz. Şu bana yeter. Alalım dilimimizi. Şöyle çikolataya batıralım. Şöyle yerleştirelim. Çileğimizi de alalım. Çileğin içine buraya yapıştıralım. Başka bir parça çileği de bu çileğin üzerine yapıştıralım. Bir parça da nane koyduk ve bitti. Bu kadar az uğraşıyla bu kadar klas gözüken başka bir tatlı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Şuna bakar mısınız? Yemeden önce biraz bakacağım. Ben buna kıyamasam da ben bunu yerim. Şuna bakar mısınız? Bak çikolata ne güzel sertleşti hemen. Şimdi şöyle bir yatırayım. Tap. Ekip arkadaşlarımın hazırlamasını bekliyorum. Hazırsanız. Budur ya. Beyaz çikolatadan da mutlaka yemeliyim. Nasıl biliyor musunuz? Mükemmel. O 3-4 kaşık bal olayı çözmüş. Şeker ihtiyacınız hiç yok. Yoğurttan muhteşem bir ferahlık geliyor. İçerisinden gelen böyle adeta birer böyle buz küpü halindeki ballı çilekler şu anda ağzımın içerisinde şenlik olduğu için çok konuşamıyorum. İnanılmaz böyle damağınıza resmen dans ediyor. Bu tatlı o kadar hafif ki parfe gibi, yani mozaik pastadan çok bir parfe gibi olmuş. Çok hafif. Kime yapsanız, kime sunsanız hayranlıkla bu pastadan bahsedecek ve siz sadece 15 dakika uğraşmış olacaksınız. Sondaki havalı hareketi de yaparsanız alkışlar benden size. Bu muhteşem tarifi mutlaka deniyorsunuz. Etrafınızdaki herkese de paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda hala kanala abone olmayanlar abone ol tuşuna da basın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.